İkiye bölünmüş bir şehir düşünün ama aklınıza hemen bir savaş gelmesin. Rekabet, ekonomi ve tercihler üzerine şekillenmiş bir bölünme bu aslında. Sebebi ise iki kardeşin kurduğu iki farklı marka olsun. Marka Günahları serisinde ufak bir atölye kuran iki kardeşten birinin hikayesini anlatırken para kazanma hırsının nelere yol açabileceğine de yakından tanıklık ediyoruz. Adidas'ın kuruluş hikayesi ve günahlarına geçmeden önce GZT'ye abone olup marka yolculuğumuzda bizi yalnız bırakmazsanız çok mutlu oluruz. Hadi başlayalım. Adolf ve Rudolf Dassler kardeşler 1920'lerde ayakkabı satmak için ufak bir atölye kurduklarında bir gün hem rakip hem de dünyanın önemli spor markalarından biri olacaklarını elbette bilmiyorlardı. Bu iki kardeş ayakkabı atölyelerini ilk olarak annelerinin çamaşırhanesinde kurarak uzun bir yolculuğun ilk adımını da attılar. Adolf ayakkabıların üretiminden sorumluyken Rudolf ayakkabılarının pazarlama yani satış kısmı ile ilgileniyordu. Kuruluşlarından kısa süre sonra 1933'te siyasi bir hamle yapan kardeşler Nazi Partisi'ne üye oldular. 1936 ise onların adeta adlarını duyurduğu yıl oldu. Olimpiyat oyunlarında 4 altın madalya kazanan Amerikalı atlet Owens'a tasarladıkları ayakkabıları vererek büyük bir adım attılar. İşler tam yoluna girdi derken halihazırda birbirleriyle sürtüşme yaşayan kardeşler arasındaki gerginlik iyice büyüdü. Yanlış anlaşılmalar iki kardeşin ilişkisinin kopmasıyla sonuçlandı. Askerden firar eden Rudolf'u kardeşi Adolf ihbar etti ve Rudolf ihbar edenin kardeşi olduğunu uzun süre sonra öğrenebildi. Savaş bittikten sonra Rudolf 1948 yılında şirketi bölme kararı aldı. Böylece günümüze kadar ulaşan iki önemli spor markası da doğmuş oldu. Adolf Adidas'ı, kardeşi Rudolf ise Puma'yı kurdu. Şehrin iki yakasına fabrikalar kuruldu ve burada yaşayanlar bu kavganın tarafı olmak zorunda bırakıldı. Çünkü birini seçmek, diğerine resmen karşı çıkmak anlamına geliyordu. Bu videoda Adolf'un kurduğu Adidas'ı ele alıyor ve işlediği günahlara mercek tutuyoruz. Adidas'ın partnerlerinden biri olan dünyaca ünlü rapçi Kanye West katıldığı bir programda Adolf Hitler'i ve Nazileri sevdiğini söyleyince Adidas rapçi ile anlaşmasını feshetti. I see good things about Hitler also. Fakat Adidas yetkilileri uzun yıllardır onu tanıyor ve kişiliğinden haberdarlardı. Kamuoyundan gelen tepkileri üzerine çekmeyi başaran West, o güne kadar Adidas'tan milyonlarca dolar kazanmıştı. Peki şirket sponsor olduğu kişiye gösterdiği toleransı sizce çalışanlarına karşı gösteriyor mudur? Merak edilen konulardan biri şüphesiz bu. Adidas çalışanları hangi koşullarda çalışıyor? Bazı endekslere göre şeffaf bir marka olarak görünen Adidas, işçilerinin azımsanmayacak bir kısmına ancak yaşayabilecekleri kadar bir ücret veriyor. Bununla da kalmıyor, tedarik zincirindeki çalışanların maaşını da denetlemiyor. Çalışanlar arasında çocuk işçi var mı dediğinizi duyar gibiyim. Sorunun cevabı ne yazık ki evet. Çocuklar günde 15 saate varan mesailer yaparken bazı ülkelerde çalışan işçilerin 60 dolardan daha az maaş aldığı biliniyor. Örneğin Adidas'ın Bangkok'taki fabrikasında işçiler haftada 72 saat mesai yapıyor ve Adidas'ın yükünü sırtlanan bu insanlara günlük verilen ücret sadece 1 dolar. Bu işçilerin gördüğü muamele ve aldıkları maaş tam anlamıyla bir insanlık dramı olarak karşımıza çıkıyor. Adidas'ın sürdürülebilir etiketi altında insanların iyi niyetlerini suistimal ettiği de iddialar arasında. Üstelik Adidas'ın diğer birçok firma gibi dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesi için gerekli olan kaynakları ayırmamak için iklim krizinin büyümesinde bir sorun görmüyorlar. Şeffaflığı konusunda hala soru işaretleri varken teoride söylediklerini uygulamaya geçiremediklerine tanıklık ediyoruz. Avrupa'daki fabrikalarında çevre dostu teknolojiye geçen firmaların asıl üretim yükünü üstlendiği Güneydoğu Asya'daki fabrikalarında eski teknolojiler ve ilkel yöntemlerin kullanıldığı hem çalışanlarını hem de dünyadaki doğal kaynakların zehirlenmesine yol açtıkları tespit edildi. Adidas'ın kısmen mesafe kat ettiği sürdürülebilirlik maratonunda son zamanlarda büyük bir gerileme yaşadığı da bir gerçek. Özellikle tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve mikroplastiklerin etkilerinin bilinmezliği spor giyim devlerinin başını ağrıtacak gibi görünüyor. Adidas da yine bu firmalar listesinde yer alıyor. Herkesin merakla beklediği 2014 Dünya Kupası'nın ekipmanlarıyla ilgili iddialara göre Adidas, toksin içeren maddeleri geri dönüştürüp insanların canını tehlikeye attı. Üstelik günümüzde dahi geri dönüşüm adı altında yapılan üretimlerle insan sağlığına zarar verilmeye devam ediyor. Bu zehirli ekipmanların sadece bu turnuvaya özel değil, bizim günlük hayatta giydiğimiz ayakkabılarda da bulunduğunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Çünkü markalar insan sağlığından ziyade yıl sonu elde edeceği cirolarını düşünüyor. Ailenizin ve yakınlarınızın cilt problemleri gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşmaması için alışverişleriniz ve tercihlerinizi bunları dikkate alarak yapmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi bahsedeceğim mesele daha önce bölümlerde bahsetmediğimiz türden bir günah. Adidas, dünyanın en önemli basketbolcularının yetiştiği Amerikan Kolej Basketbol Ligi'nde 3 takıma rüşvet verdi. Bu skandalda 3 takımın yer almasının nedeni ise
Adidas'ın spesifik olarak onları seçmesiydi. Üstelik bu yaptıkları şey ligin yönetmeliğine tamamen aykırıydı. Bu yüzden bu konu yargıya taşındı. Fakat bu olay yüzünden hayalleri yarım kalan gençlerin varlığını da bilmemiz gerekiyor. Onlarca kişi hapse girerken birçok sporcunun da kariyeri ne yazık ki bitti. Şirket sistemindeki kayıtlı kullanıcılarına tebrikler, Boston Maratonu'ndan sağ çıktınız şeklinde bir e-mail yollamasıyla bir başka skandal da başlamış oldu. Mail kutularına bakan kişiler ilk başta bunun ne demek olduğunu anlayamadılar. Asıl amaçsa kısa süre içerisinde anlaşıldı. Yıllar önce Boston Maratonu'nda yaşanan bir terör eylemiyle ilgili olduğu öğrenildi. Gerçekleşen eylemde bitiş çizgisine yerleştirilen basınca duyarlı bombalar patlamış, 3 kişi hayatını kaybederken yüzlerce insan da yaralanmıştı. Teröre karşı her yıl tekrarlanan bu önemli koşu için atılan bu e-mail kamuoyunun yoğun tepkisine neden oldu. Adidas baskılara dayanamadı ve defalarca özür dilemek zorunda kaldı. Çünkü attıkları e-maille bir terör eylemini alenen savunmakla suçlandılar. Terör eylemine dolaylı yönden destek vermekle suçlanan şirket, kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle taviz vermek zorunda kaldı. Terörizme karşı tekrarlanan bu koşunun ne kadar ilham verici olduğuna ilişkin bir paylaşımla geri adım attılar. Ulaştığı kitle, pazar büyüklüğü ve elindeki gücü düşünüldüğünde bu kalibredeki bir firmanın daha dikkatli davranması gerektiğini düşünüyoruz. Peki bu yanlışların bir cezası olmuyor mu? Şirket büyüklüğünü kullanarak bu yanlışların üzerini kapatmakta oldukça mahir gözüküyor. Buna ek olarak Adidas sektörün büyümesiyle paralel üretimde sürdürülebilirliği sağlamaya çalışsa da çok başarılı bir çizgi yakalayabilmiş değil. Planlar üretim kapasitesine göre sürekli değişiyor. Değişmeyen tek şey ise çevreye verilen zarar ve üretiminde gece gündüz çalışan işçilerin şartları. Marka günahlarında Adidas'ı mercek altına aldık. Tam da bu noktada bir soruyla videoyu yavaş yavaş bitirelim. Tükettiğiniz, sevdiğiniz markanın küresel ölçekte yaptığı hatalarına rağmen tercih etmeye devam ediyor musunuz? Fikirlerinizi ve önerilerinizi yorum kısmından bize ulaştırabilirsiniz. Hoşça kalın. Üstelik bu yaptıkları şey ligin yönetmeliğine tamamen aykırıydı. Bu yüzden bu konu yargıya taşındı. Fakat bu olay yüzünden hayalleri yarım kalan gençlerin varlığını da bilmemiz gerekiyor. Onlarca kişi hapse girerken birçok sporcunun da kariyeri ne yazık ki bitti.